Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran yumuşacık tam buğday unundan ekmek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Bu tarifle bir tepsi dolusu tam buğday ekmek tarifi yapacağız. Yaklaşık 10 bardak kadar buğday unu aldım. İçerisine 2 bardak kadar beyaz un karıştırdım. Dilerseniz karıştırmayabilirsiniz. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık bir 3 dakika kadar bu şekilde mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Maya çalışmaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım bardak kadar su eklemiştim. Kalan suyu da üzerine ekledim. Bir yandan 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumu da unun üzerine serptim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir yandan da su eklemesi yapıyorum. Suyu ılık kullandım. Çok sıcak olmamasına ve soğuk olmamasına dikkat edin. Suyu azar azar ekleyerek hamur haline getiriyorum. Ben yaklaşık 4,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamur spatula yardımıyla yavaş yavaş toparlıyorum. Dilerseniz sadece spatula ile devam edebilirsiniz veya spatulayı çıkartıp elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamuru toparlarken çok fazla un eklemesi yapmamak için hem de ekmeğin biraz lezzetini arttırmak için 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Hamuru bu şekilde toparlamaya devam ediyorum. Hiç elimi kullanmadan hamuru güzelce toparladım. Dediğim gibi dilerseniz elinizi kullanabilirsiniz. Üzerini kapatıyorum. Bir 15 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Daha sonra tekrardan hamur yoğurma aşaması yapacağım. Ara ara bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ben 2 kez daha tekrarlıyorum. Havalar sıcak olduğu için zaten hemen bu şekilde mayaya geliyor. Çok az poşete yapıştı. Poşeti bu şekilde çıkartıp kenara alıyorum. Üzerindeki hamurları çıkartıyorum. Tam buğday unu olduğu için çok kolay bir şekilde çıkıyor. Hamuru şöyle bir toparlayıp havasını alıyorum. Bu aşamada tekrar 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Hamuru toparlayıp tekrardan dinlendirmeye bırakacağım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur. Üzerini tekrardan kapatıyorum. Tekrardan bir 15-20 dakika kadar bu şekilde mayaya bırakıyorum. Üzerini güzelce yağladım. Poşete tekrardan yapışmaması için. Hamurum tekrardan çok güzel bir şekilde kabardı. Üzerine yağ sürdüğüm için bu şekilde poşeti rahat bir şekilde çıkardım. Hamuru tekrardan toparlıyorum. Dilerseniz işlemi bir kez daha yapabilirsiniz. Toparlayıp tekrar mayalamaya bırakabilirsiniz eğer vaktiniz varsa. Hamur toparlıyorum. Daha sonra hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha çok az un serpiyorum. Bu aşamada ben beyaz un ve buğday unu karışık kullandım.
Hamuru toparlıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 3 parçaya bölüp 3 adet beze elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz veya hiç dinlendirme yapmadan hazırlama aşamasına geçebilirsiniz. Bezeleri bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Merdane yardımıyla yavaş yavaş büyütüyorum. Hamur oldukça yumuşak bir hamur. O yüzden undan destek alarak hamuru bu şekilde açtım. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Ben bu şekilde büyük büyük ekmekler hazırladım ama dilerseniz 6 tane orta boy, küçük boy ekmek de yapabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini aynen bu şekilde hazırlıyorum. Üç bezeyi de aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Yarım saat kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine bir fırça yardımıyla su sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Orijinali bu şekilde olduğu için ben bu şekilde hazırladım. Ekmeklerimin üzerine su sürdükten sonra üzerine biraz un serpip çok da derin olmayacak şekilde çizikler atıyorum bir bıçak yardımı ile. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ekmeklerimi pişiriyorum. Ekmeklerim fırından çıktı, çok güzel bir şekilde piştiler. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilerseniz tamamen soğuduktan sonra bir bıçak yardımı ile kesebilirsiniz. Ben sizlere göstermek için ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bu şekilde kesiyorum. İçerisi göz göz yumuşacık oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler için doku testine geçiyorum. Sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir tepsi dolusu tam buğday ekmek unu yaptık. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.